Futbolun ve diğer tüm takım sporlarının temeli rekabet. Daha iyi olmak için, daha yukarı çıkmak için verilen amansız mücadele. Tüm dünyada milyonları ekran başına kitleyen, adını duyunca bile heyecandan tüyleri diken diken eden 20 rekabet. Hastalık bu futbol sunar. Dünyanın en büyük 20 futbol rekabeti. Fla-Flu, Flamengo, Fluminense. Adından da anlaşılacağı üzere Brezilya'nın Flamengo ve Fluminense takımları arasında oynanan Rio de Janeiro derbisi. Fluminense 1902 senesinde İngilizler tarafından kurulan Rio'nun ilk takımı, aynı zamanda Brezilya'daki ilk futbol kulüplerinden biri. 1900'lü yılların başında oynadığı bölgesel ligi domine eden Fluminense'de şampiyonluk gelirlerinin bölüşülmesi konusunda çıkan anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan 9 futbolcu Flamengo'yu kurmuş ve halkın da desteğini alan bu takımla Fluminense arasında rekabet bu şekilde başlamıştır. O günden itibaren Flamengo Rio'da işçi sınıfının daha çok desteğini alan bir takım. Fluminense ise daha çok varlıklı kesimin takımı. Rekabetin büyüklüğünü şuradan anlıyoruz. Bu iki takım da maçlarını aşağı yukarı 8-10 bin kapasiteli kendi stadyumlarında oynarken Fla-Flu derbisi uzunca bir süre 90 bin kişi kapasiteli Maracana stadyumunda oynanmıştır. 1963 yılında oynanan maç 194 bin kişilik gişesiyle rekor kırmıştır ve halen en çok kişinin izlediği futbol maçı olma unvanını taşır. İki takım arasında oynanan maçlarda Flamengo galibiyet sayısı olarak küçük bir farkla önde. Şampiyonluk sayılarında ise yine Flamengo'nun 6'ya 4 üstünlüğü var. Bükreş derbisi. Steaua Bükreş, Dinamo Bükreş. Bu derbi son yıllarda biraz irtifa kaybetmiş durumda. Zira Rumen futbolu büyük bir düşüş yaşıyor fakat rekabetin kızıştığı dönem Romanya'nın diktatör Ceausescu tarafından yönetildiği yıllar. 74-89 yılları arasında hüküm süren Ceausescu'nun baskıcı rejimi esnasında stadyumlar halkın kendisini özgür hissettiği kurtarılmış bölgeler gibiydi. Fakat Ceausescu futbolda rahat bırakmıyordu. Sıkı bir Steaua Bükreş taraftarı olan Ceausescu bu takımı destekler, hatta düpedüz kollarken polis ve muhaliflerin desteğini alan takım ise Dinamo Bükreş olmuştu. Dolayısıyla bu derbi ordu ve polisin mücadelesi olarak nam salmıştır. İki takım arasındaki en unutulmaz maç 88 yılında oynanan kupa finalidir. Maç 1-1 devam ederken Steaua Bükreş'in son dakikalarda attığı gol offside gerekçesiyle geçersiz sayılmış fakat Ceausescu bu duruma çok öfkelenerek kendinden aldığı yetkiyle golü bizzat geçerli saymış ve kupa Steaua Bükreş'in müzesine gitmiştir. Hatırlayan var mıdır bilmiyorum ama o dönemde Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Mircea Lucescu'ydu. 89'da komünizmin devrilmesi sonucu rekabetin ateşi de biraz sönmüş oldu. Hatta Steaua bu bahsi geçen kupayı Dinamo'ya vermeyi bile teklif etti. Son yıllarda bu derbi eski oranla çok daha dostane bir şekilde oynanırken Steaua Bükreş'in şampiyonluk sayılarında rakibine üstünlüğü bulunuyor. Moskova derbisi. CSKA Moskova, Spartak Moskova. Aslında Moskova şehrinin CSKA, Spartak, Lokomotiv ve Dinamo olmak üzere 4 farklı takımı bulunmasına rağmen CSKA ve Spartak arasında özel bir rekabet var. Sovyet döneminde CSKA kulübünün en büyük hissedarı Rusya Savunma Bakanlığı olduğu için CSKA ordunun takımı olarak görülür. Buna rağmen rakibinden çok daha fazla kupa kazanan Spartak Moskova ise halkın takımıdır. İlerleyen yıllarda Savunma Bakanlığı'nın elinde bulunan hisseler Chelsea'nin de sahibi olan iş adamı Abramovich tarafından satın alınmış fakat CSKA'nın üzerinde bulunan bu ordunun takımı etiketi hala tam olarak silinmemiştir. Finansal gücü sayesinde CSKA son yıllarda rakibine üstünlük sağlamış olsa da Spartak halen hem galibiyet hem de şampiyonluk sayılarında rakibinin önündedir. Der Klassiker. Ajax, Feyenoord. Tarafların tam anlamıyla birbirinden nefret ettiği bir rekabet. Bir zengin yoksul kavgası. Burjuva sınıfının yoğun olduğu Amsterdam şehrinin takımı Ajax ve liman işçilerinin egemenliğindeki Rotterdam'ın gururu Feyenoord. Aynı zamanda Ajax özgürlükçü, Feyenoord ise muhafazakar kesime hitap eder. Doğal olarak bu rekabeti ateşleyen unsur sık sık yaşanan ve bazen cinayete kadar varan sağ dışı olaylarıdır. Ajax taraftarı Feyenoordlulardan hamam böcekleri olarak bahseder. Feyenoordlular ise Ajaxlıların Yahudi kökenleriyle alay eder ve onlara olan nefretini şöyle ifade eder. Biz çalışırız, Amsterdamlılar ise hayal kurar. Holiganların zaman zaman birbiriyle randevulaşarak meydan kavgaları yaptığı görülmüştür. Rekabetin ilginç bir boyutu da şudur, Ajax efsanesi Johan Cruyff 83 senesinde Ajax'la yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda ezeli rakibi Feyenoord'a transfer olmuştur. Ajax cephesinden büyük tepki almasına rağmen yıllar içinde ona olan sevgi ve saygıları nefretlerine ağır basmıştır. Öyle ki Johan Cruyff'un ölümünün ardından Ajax'ın stadı Amsterdam Arena, Johan Cruyff Arena ismini almıştır. Herhalde söylemeye gerek yoktur ama Ajax şampiyonluk sayısı olarak Feyenoord'u 2'ye katlamış durumda. Le Classique, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya.
Sıkça karşımıza çıkacak olan bir sosyal sınıf rekabeti daha. Diğer adıyla Derby de France. Fransa'nın, hatta dünyanın ekonomik anlamda en önde gelen şehirlerinden biri olan Paris'in takımı Paris Saint-Germain ve liman kentinin takımı Olympique Marsilya. Aynı zamanda bu rekabet kuzeyin ve güneyin karşılaşması olarak da bilinir. Özellikle son yıllarda Paris Saint-Germain'in kazandığı ekonomik güçle birlikte bu rekabetin eski ateşini kaybettiğini söyleyebiliriz. Zira Paris Saint-Germain Fransa'da bir bakıma rakipsiz kalmış durumda. Fakat Le Classique bir zamanlar El Clasico'nun şöhretine yakın bir rekabetti. Paris Saint-Germain özellikle son yıllarda yakaladığı ivmeyle galibiyet sayılarında önde bulunuyor. Derby de France'ın en skorer oyuncusu ise 11 golle Zlatan İbrahimovic. Derby da Capital. Sporting Lisbon, Benfica. Portekiz'in başkent derbisi. Ezeli rakipler Sporting Lisbon ve Benfica'yı karşı karşıya getiren maç. Aynı şehirde olmalarının yanı sıra bu iki kulübün stadyumları ve kulüp binaları neredeyse karşı karşıya denecek kadar yakın. Sporting zengin kesimin, Benfica ise daha çok işçi sınıfının ilgi gösterdiği takımlar. Bunun sebebi biraz da rekabetin başladığı yıllara dayanıyor. Zira 1900'lü yılların başında 8 Benficalı oyuncunun daha iyi yaşam koşulları ve daha fazla para kazanmak için Sporting'e geçmesiyle birlikte rekabet bugünlere kadar gelmiş. Benfica galibiyet sayısı olarak rakibine üstün, aynı zamanda şampiyonluk sayılarında Sporting'den 2 misli daha fazla şampiyon olan Benfica'nın rekabetin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Merseyside derbisi. Everton, Liverpool. İngiltere'deki en önemli yerel rekabetlerinden biri olan Merseyside County'nin iki takımı Liverpool ve Everton'ı karşı karşıya getiren maç. Daha eski olan Everton kulübü. 1878 yılında kurulan Merseyside'ın mavi ekibi o dönemde kirasını ödeyerek bugünkü Anfield Road'un bulunduğu arazide idman yapmaktaydı. Fakat 1892'de ödedikleri kira onlara artık yüksek gelmeye başlamıştı ve oradan ayrılarak Goodison Park'ta çalışmaya başladılar. Anfield arazisinin sahibi ve aynı zamanda bu takımın teknik direktörü olan John Holding bu duruma çok sinirlendi ve derhal yeni bir Everton futbol kulübü kurmak için harekete geçti. Fakat gayri resmi olarak olsa da bu isim esas Everton tarafından zaten kullanılmaktaydı. Ve bu yüzden bu yeni Everton kulübünün ismi Liverpool olarak güncellendi. 2 yıl boyunca aynı renklerle, yani mavi ve beyazla sahaya çıkan bu iki takımdan Liverpool daha sonra Merseyside'ın kırmızı tarafı olmayı seçti. Liverpool liman işçilerinin, Everton ise demir çelik işçilerinin desteğini aldı. Her ne kadar kırmızılar Everton'ın taraftar kitlesinin zengin muhafazakarlardan oluştuğunu iddia etse de ara sıra yapılan araştırmalar bu iddiayı doğrulamadı. Belirgin bir sosyal sınıf ayrımının olmadığı rekabette Liverpool'un rakibine büyük bir üstünlük kurduğunu ve hem lig hem de Avrupa kupalarında çok daha başarılı olduğunu söylemeye sanırım gerek yoktur. Derby della Capitale. Roma, Lazio. İtalya'nın başkenti Roma'da başlayan ve 1927'den bugüne kadar uzanmış bir rekabet. O dönemde İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini, ülkenin en başarılı kulüpleri olan Juventus, Milan ve Inter gibi takımlara başkentten de bir rakip çıkarmak ister ve birkaç kulübün bir araya gelmesiyle Roma kurulur. Lazio ise bu yeni kurulan takıma karşı nefret besler ve 1929 yılından itibaren bu iki başkent takımı arasında gergin bir rekabet başlar. Roma daha çok göçmenlerin ve sol görüşlü insanların desteklediği bir takımdır. Lazio ise tüm Avrupa'daki en ırkçı, en faşist tribünlerden birine sahiptir. Rakiplerinin siyahi oyuncularını ıslıkladıkları gibi uzun yıllar boyunca kendi takımlarında siyahi oyuncu oynamasına şiddetle karşı çıkmışlardır. Roma'yı Yahudilerin takımı olarak görür ve soykırımı destekleyen besteler söylerler. Genellikle maç günleri büyük olaylar çıkar, zaman zaman ölümler meydana gelir. Maç esnasında sürekli olarak ses bombalarının patlatılması adettendir. Günümüzde artık iki tribün arasındaki ideolojik farklılıklar çok azalmış olsa da aralarındaki nefret baki kalmıştır. Roma, Lazio'dan tam 25 yıl sonra kurulmuş olmasına rağmen 3 şampiyonlukla rakibinin 2 kupasını geride bırakmayı başarmıştır. Aralarındaki maçlarda Roma galibiyet sayısı olarak üstündür ve Derby della Capitale'nin en skorer oyuncusu Francesco Totti'dir. Kahire derbisi. Zamalek, Al Ahly. Mısır'ın Al Ahly ve Zamalek takımları arasında oynanan ve Afrika ile Orta Doğu'nun en sert rekabeti olarak bilinen maç. Al Ahly takımı İngiliz sömürgeciliğine direnen ve formasında kırmızı renkleri taşıyan bir takım. Zamalek ise nefret edilen Kral Faruk ve onun destekçileriyle yabancı müttefiklerinin takımı olarak görülür. Zamalek taraftarları çağdaşlığı temsil ettiklerini söylerken Al Ahly taraftarları kendi kültürlerini yaşattıklarını iddia eder. Al Ahly kulübü hem toplam kupa sayısında hem de aralarında yaptıkları maçlarda Zamalek'e üstünlük kurmayı başarmıştır. El Derbi Madrileno. Real Madrid, Atletico Madrid. Madrid şehrinin kralcı takımı Real Madrid ve yoksul işçi sınıfının takımı Atletico. İlginç olan Atletico'nun kralın takımı Real Madrid'e karşı beslediği öfke
Bask bölgesine ya da Katalanlara karşı sempati duymasını sağlamıyor çünkü Atletico taraftarlarının bir kısmı oldukça faşist bir gruptan oluşuyor. Bu faşist grup vakti zamanında bir kupa maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo'ya ırkçı tezahüratlarda bulunmuştur. Hatta Marcelo'nun küçük oğlu Marcelito'ya yönelik "Umarız baban ölür" gibi çirkin sloganlar atmıştır. Real Madrid'in de Ultra Sur adında benzer şekilde aşırı milliyetçi bir taraftar grubu bulunmaktadır. Fakat ideolojik yakınlıkları birbirlerine olan nefretlerini engellemez. Atletico ne zaman Real Madrid'i mağlup etse şu besteyi söyler: "Halk kraldan üstündür." İki takım arasında oynanan 200'ü aşkın müsabakada neredeyse her iki maçtan birinde galip gelen taraf Real Madrid olmuştur. Madrid derbisinin en skorer oyuncusuysa 22 golle Cristiano Ronaldo'dur. Manchester derbisi. Manchester United, Manchester City. Şehrin kırmızı ve mavi yakası arasında geçen kıran kırana bir rekabet. Özellikle 1970'li yıllarda bu rekabet uzaktan bakıldığı zaman bir savaşı andırıyordu. Kasım 1970 tarihinde iki takım arasında oynanan maçta George Best Glimpardo'nun ayağını kırmış, City'li oyuncu neredeyse ayağını kaybetme noktasına gelmişti. 74'te oynanan bir maçta ise sezon başında Manchester United'dan City'ye transfer olan kral lakaplı Denislav'ın son dakikalarda attığı golle City öne geçmiş ve maçı kaybederse küme düşecek olan United'ın taraftarları sahaya inerek takımın düşmesini engellemek ve maçı tatil ettirmek amacıyla olay çıkartmıştı. Fakat United küme düşmekten yine de kurtulamadı. 80'lerin ikinci yarısına kadar iki takımın da birbirine belirgin bir üstünlüğü yoktu. Fakat Sir Alex Ferguson'ın gelişiyle United sadece bu rekabeti değil, tüm İngiltere futbolunu domine etmeye başladı. Haliyle Kırmızı Şeytanlar galibiyet ve kupa sayılarında rakibinin halen çok önünde. Derbinin en skorer ismi ise 11 golle Wayne Rooney. Ruhr derbisi. Schalke 04, Borussia Dortmund. Derbiye adını veren Ruhr bölgesinin iki şehri Dortmund ve Gelsenkirchen takımları Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasında yaşanan rekabet. Bu iki şehrin sanayi sektöründe birbiriyle rekabet içerisinde olan kömür işçilerinin kurduğu iki takım tarih boyunca birbirlerine en önemli rakipleri olarak görmüşlerdir. İki takım taraftarları arasındaki nefret öyle büyüktür ki Schalkeliler Dortmund ve Juventus arasında oynanan UEFA Kupası finalinde İtalyanları desteklemiş, Dortmundlular ise Almanya-Hollanda milli maçında Schalkeli oyuncuları ıslıklayarak misilleme yapmıştır. Rekabette üstün olan taraf küçük farklı Schalke olsa da Dortmund rakibini kupa sayısı olarak geride bırakmayı başarmıştır. Kuzeybatı derbisi. Manchester United, Liverpool. İngiliz futbol tarihinin en başarılı iki kulübü. İki takım arasındaki rekabet sportif başarıya dayalı gibi gözükse de çekişme sanayi devrimine kadar dayanır. Manchester sanayi devrimine önderlik eden kent olduğu için tüm Birleşik Krallık'tan, özellikle de İrlandalı ve İskoçlardan göç almaya başlamış ve Manchester'ın yerleşik halkı kendini özel hissetmişti. Nehrin 55 kilometre ötesinde Liverpool şehri ise dünyanın en büyük limanını inşa ederek Manchester'a karşılık verdi. Her iki şehrin işçi sınıfı arasında yaşanan bu en iyi olma yarışı zamanla futbol takımlarına da sirayet etti. Rekabette önde olan taraf az bir farkla Manchester United olmasına rağmen kupa sayıları hemen hemen eşittir. Kuzeybatı derbisinin en golcü oyuncusuysa 9 golle Steven Gerrard. Derby della Madonnina, Inter, Milan. Milano şehrinin iki takımı Milan ve Inter'in rekabeti. Milan kulübü 1899'da İngiliz Alfred Edwards tarafından kuruldu. 9 yıl sonra ise Milan kulübü içerisindeki uluslararası oyuncuları transfer etmek isteyen ve diğer üyelerle anlaşmazlık yaşayan bir grup kulüpten ayrılmaya ve yeni bir kulüp kurmaya karar verdi. Bu yeni kurulan takıma yabancı uyruklu futbolcuları da çekebilmek maksadıyla kulübün ismini Internazionale Milano yani Uluslararası Milano olarak seçtiler. Malumunuz bu iki kulüp maçlarını Milanlıların deyimiyle San Siro'da oynar, Interliler ise aynı staddan efsane futbolcuları Giuseppe Meazza'nın adıyla bahseder. Stadı ortaklaşa kullanırlar ve biri içeride ise diğeri aynı hafta deplasmanda oynar, fikstür buna göre ayarlanır. Milan fanatiklerinin konuşlandığı tribün Güney tribünü yani Curva Sud, Interlilerin tribünü ise Kuzey tribünü yani Curva Nord'tur. Ek olarak Milan'ın taraftar profili işçi ve sendikacı kesimi kucaklamakta, Inter ise Milano şehrinin varlıklı ailelerine hitap etmektedir. Derbinin adı Derby della Madonnina yani Küçük Bakire Meryem derbisi Milano şehrinde bulunan Meryem Ana heykelinden gelmektedir. Galibiyet sayılarında küçük farkla Inter'in, kupalarda ise Milan'ın üstünlüğü vardır. Milan derbisinin en golcü oyuncusu 14 golle Andriy Shevchenko'dur. The Eternal Derby, Partizan, Kızıl Yıldız.
Sırbistan'ın iki büyük kulübü arasında yaşanan sert rekabet. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi işgali sırasında Çetniklere ve Nazi askeri birliklerine karşı mücadele veren öğrencilerin üye olduğu Antifaşist Gençlik Birliği'nin saygın iki öğrencisi savaştan hemen sonra Belgrad'da bir futbol takımı kurmaya karar verirler. Böylece hem ideolojik görüşlerinin hem de yeni kurulan ülkelerinin simgesi olan Kızıl Yıldız 1945'te kurulur. Sadece 5 ay sonra Antifaşist Birliği öğrencilerinden hem görüş hem de bakış açısı olarak farklı yapıda olan Yugoslavya Halk Ordusu'nun subayları adını ordunun Nazilerle mücadele eden partizan birliklerinden alan Partizan Kulübü'nü kurar. Kızıl Yıldız, siviller tarafından kurulmasından ötürü halkın, partizan ise ordu mensupları tarafından kurulmasından ötürü ordunun takımı olarak görülür. The Eternal Derby yani ölümsüz derbide Kızıl Yıldız rakibi Partizan'a üstünlük kurmayı başarmıştır. Tüm savaşların anası Panathinaikos, Olympiakos. Panathinaikos, Atina şehrinin merkezinde bölgede yaşayan Yunanistan nüfusunun yüksek sınıfa mensup insanları tarafından kurulmuştur. Olympiakos ise Atina limanı Pire'de bölgenin liman işçileri tarafından. Rekabetin ilk yıllarında Olympiakos'u yenen Panathinaikoslular onları sürekli aşağılardı. Fakat zamanla ülkedeki tüm işçi ve emekçi kesimi arkasına alan Olympiakos başarılarıyla halkın üstünlüğünü temsil etmiştir. Bu derbi tarih boyunca zenginler ve fakirler arasında olan savaşların bir yansıması olmasından sebep tüm savaşların anası olarak anılır. Ateşli Yunan taraftarlar hemen hemen her maçta bu rekabetin ateşini gözler önüne serer, zira yakılan meşaleler çoğu zaman stadyumların alev alev yandığı izlenimini verir. Laf aramızda birkaç kez stadyumları gerçekten ateşe verdikleri de görülmüştür. Olympiakos galibiyet ve kupa sayısı olarak Panathinaikos'a karşı belirgin bir üstünlük sağlamıştır. The Old Firm Derby, Glasgow Rangers, Celtic. Celtic kulübü ismini M.Ö. 600'lerde ortaya çıkan Avrupalı bir kavim olan Keltlerden almıştır. Celtic aslında Glasgow'a iş bulmak amacıyla gelen İrlandalı Katoliklere yardımcı olmak maksadıyla kurulmuş bir yarı masonik örgütün uzantısıdır. Bu sebeple Celtic, İskoçya'ya 1860'lardan sonra yerleşen Katolik İrlanda kökenlilerin takımıdır. Rangers ise Protestan İngilizler tarafından kurulmuştur. Bu sebeple bu derbi tarihi boyunca din ve mezhep çatışmaları içeren bir derbi olmuştur. The Old Firm tam olarak Türkçe'ye çevrildiğinde anlamını kaybetmekle birlikte eski bir mesele ya da eski bir kavga olarak anlatılabilir. Sportif başarı anlamında birbiriyle kıyasıya rekabet eden iki kulüpten Rangers, galibiyet ve kupa sayılarında rakibine ufak bir farkla üstünlük sağlamayı başarmıştır. Kıtalar arası derbi Fenerbahçe, Galatasaray. Daha önce başka bir videomuzda bu rekabetin sebebini nefret olarak özetlemiştik. Fakat bu durum aslında son 20-30 yıl için geçerli. Rekabetin ilk yıllarında maçların oldukça dostane bir şekilde oynandığını söylemek gerekir. Hatta iki takım arasında oynanan ilk maç Türk takımlarının yabancılarla değil de kendi aralarında oynadıkları ilk maç olduğu için uzun yıllar dostluk derbisi olarak anılmıştır. Bugün bildiğimiz haline dönüşmesinin sebebi de iki takım arasındaki sportif başarıya dayalı amansız rekabet. Zaman zaman bu tip iddialar ortaya atılsa dahi her iki takımın taraftar profili arasında bir sosyal sınıf veya bir ideoloji farklılığından bahsetmek pek mümkün değildir. Zaten 20'şer milyonu aşan taraftar kitleleriyle her iki takımın da kitlesinde her sosyal sınıftan, her siyasi görüşten insan yer alır. Bizde Fenerbahçelilik ya da Galatasaraylılık bu tip farklılıklardan ileri gelmez, daha çok babadan oğula geçer. Yabancılar bu derbiyi kıtalar arası derbi veya iki yakanın derbisi olarak bildikleri için rekabetin de buradan geldiğini düşünürler, fakat ilgisi yoktur. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ezeli rakip haline getiren şey birbirlerinin denge olmalarıdır. Her ikisi de başka takımlarla olan randevularına bu maç kadar hayati gözle bakmazlar. Birbirlerine diş geçirmeyi daha çok severler. Galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin, toplam kupa sayılarında ise Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpmaktadır. Derbinin en golcüsü 29 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel'dir. El Super Clasico, River Plate, Boca Juniors. Buenos Aires'in rıhtım bölgesi olan La Boca'da kurulan iki takım. Daha eski olan 1901'de kurulmuş River Plate, bölgenin üst tabaka varlıklı vatandaşları tarafından yönetilirdi. Daha sonra bir grup İtalyan göçmen ve Arjantinli işçi birleşerek River'a katılmak istemiş, fakat River onları kendilerine katılmaya hak etmeyecek kadar düşük sınıftan insanlar olarak görmüştü. Böylece işte bu grup Boca Juniors'ı kurdu ve bölgenin iki farklı takımı arasında sosyal sınıf farklılığını temsil eden bir rekabet başladı. Tarih boyunca oynadıkları maçlarda ortaya çıkan saha olayları zaman zaman futbolu gölgede bırakmıştır. Örneğin 1968'de River Stadı'nda oynanan müsabakada River taraftarlarının ateşe vererek Boca tribünlerine doğru fırlattığı bayraklar izdihama sebep olmuş, 70 kişi hayatını kaybetmiştir. 1994'te ise River Plate'in 2-0 galibiyetiyle biten
derbiden sonra 2 River Plate taraftarı Bokalılar tarafından öldürülmüş ve Nunez'de bir duvara şimdi skor eşitlendi. River Plate 2, Boca Juniors 2 yazılmıştır. Boca Juniors'ın galibiyet ve kupalarda rakibinden az farklı üstünlüğü bulunmaktadır. El Gran Clasico, Real Madrid, Barcelona. İspanya'da azınlık durumda olan Katalanların bir nevi milli takımları olarak gördükleri Barcelona ve hem başkent takımı hem de kralın desteğini almasından sebep kendilerine rakip olarak gördükleri Real Madrid. Kral Franco'nun baskıcı rejimi bir futbol takımı olarak vücut bulsaydı eğer bu takım şüphesiz Real Madrid olurdu. Katalanların Real Madrid nefretinin sebebi işte buradan gelir. Onlarla çoğu zaman adil bir ortamda karşılaşmamış olmaları. Real Madrid ise görkemi, şanı, ihtişamı temsil eden yapısıyla kralın rejiminin sona ermesinden yıllar sonra bile bu imajını kaybetmemiş, sanki saraydan çıkmış bir kulüp gibidir. Ekonomik gücü sayesinde sadece Barça'ya karşı değil, tüm dünyadaki rakiplerine karşı transfer politikaları ve yıldız oyuncularıyla gövde gösterisi yapmayı sever. Kazanmakla tatmin olmaz, rakiplerini ezmek ister. Barcelona son yıllarda yaptığı atakla birlikte galibiyet sayılarını eşitlemiş, hatta küçük bir farkla öne geçmiştir. Fakat kupa canavarı Real Madrid bu konuda hala rakipsizdir. El Clasico'ların en golcüsü ise Lionel Messi'dir. Bütün bunlar bir yana bu listede veya daha birçok spor olayları listesinde zirvede olmasının sebebi özellikle son yıllarda vaat ettiği futbol şölenidir. Bir El Clasico her zaman size iyi futbol vaat eder. Dünyanın dört bir yanında izlenir ve bu ilgiyi sonuna kadar hak eder. Futbolun zirvesi El Gran Clasico'dur.